Herkese merhaba. HTML ve CSS ile login ekranı oluşturma videomuzun 3. bölümündeyiz. Şu ana kadar yaptıklarımızla görseli bu hale getirdik. Olması gereken de yaklaşık bu şekilde bir şeydi. Devam edelim. HTML'imizi yazdıktan sonra CSS'lerimizi de oluşturduk ve ekranımızdaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tasarıma baktığımızda 3 tane butonumuz vardı. Bu butonlarımızı oluşturmaya çalışalım. Burada da 3 tane butonumuz var. İkonları ve yazıları, fontlarını değiştireceğiz. Genel olarak kullanılan font SF Pro Display olarak görünüyor burada. Bunun için öncelikle biz kendi CSS'imizde font family Arial Helvetica olarak seçelim. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra fontlarımızı düzeltiriz. Gördüğünüz gibi fontlar değişti bir anda. Şimdi butonlarımızı incelediğimizde üçünün de benzer bazı özellikleri var. İkonlar solda. Yazılarla ikonlar arasında belirli bir mesafe, boşluk var. Hepsi 31.5 olarak ayarlanmış. Yükseklik olarak, daha doğrusu paddinglerine baktığımızda 31.5 olarak görünüyor. Kenarları rounded, border radius'u 20 piksel civarında oluşturulmuş. Biz de buna benzer bir buton yapalım. Butonlarımızın bulunduğu yer Login Right Side arkadaşlar. Login Right Side içerisinde ama önce şöyle yapalım. Login Buttons adında bir class oluşturalım. Hatta çoğul kullanmaya gerek yok. Login Button diyelim. Tüm linklerimize bu class'ı verebiliriz. HTML'imize baktığımız zaman inspect edelim. İnceleyelim yani. Class Login Button geldi gördüğünüz gibi. Kenarları yuvarlaktı. Bunun için border radius kullanıyoruz. Örneğin 24 piksel diyelim. Ancak arka plan renkleri olmadığı için şu an kenar yuvarlamalarını göremeyeceğiz. Fakat burada CSS'te kuralımızı görebiliyoruz. Facebook, Google ve Apple şeklinde 3 tane butonumuz var. Örneğin bir tanesini ya daha doğrusu hepsinin arka planını mavi renkte yapalım. Facebook gibi şimdilik böyle olsun. Renk kodumuzu buradan alıyoruz. Background color hex olarak şu şekilde renk kodunu verdiğimizde kenarlarının yuvarlandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bir padding var demiştik hepsinde. Bakın şu etraftaki boşluktan bahsediyorum. Butonlarımıza bu padding'i verelim. Yaklaşık padding 32 piksel olsun. Bakalım. Çok fazla oldu. Buradan incele diyerek inceleyi seçerek 32 pikseli mesela 24'e düşürebiliriz. Biraz fazla görünüyor yine. 12 yapalım. Fena değil. Evet, 12 piksel yeterli. Başka ne yapacağız? Bu içerideki yazıyı ve ikonu birbirine hizalamamız gerekiyor. Hemen buna da bakalım. Şuraya 12 piksel yapalım ya da 16 piksel olsun. Hizalamak için flex kullanmıştık daha önce diğer elemanlarda. Burada da aynı şeyi yapabiliriz. Butonumuza display flex veririz. Daha sonra içeride nesneleri yatayda hizalaması için şuradan seçiyorduk. Evet, gördüğünüz gibi sadece bu butonun CSS için uyguladım. Her ikisi de birbirine ortalandı. Bir de butonun içerisindeki ikon ile yazı arasında yaklaşık 31.5 piksel yazıyordu da biz gap ile buraya yine 16 piksel boşluk verelim. Şuradaki paddinglerle
aynı şekilde bir boşluk olsun. Flex, Align Item Center ve boşluklarımız 16 piksel. Gap ne işe yarıyor? Flex içerisindeki nesnelerin birbirleriyle olan mesafesini piksel bazında verdik burada. Şimdi buraya yazalım. Login button. Padding 16 piksel. Display. Flex. Align items center. Gap, yani nesnelerin birbirleriyle olan boşluğu 16 piksel. Refresh ettiğimizde evet, burada hizalandığını görüyoruz. Hepsinin düzgün bir şekilde göründüğünü gözlemleyebiliyoruz. Login button dediğimiz bu butonların da arasında bir boşluk vardı. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da 41.99, 42 piksel demiş. Biz de bir miktar bir boşluk verelim. Nereye vereceğiz peki bu boşluğu? Login right side. Bakın burada gap verdik ya. Bunun içerisindeki HTML elementlerinin boşluklarını ayarlamıştık. Burada da login right side içerisine display flex vermiştik. Gap örneğin 32 piksel. Gayet uygun görünüyor. Birebir bunun aynısını yapmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden boşluklara çok fazla takılmayabiliriz. Ya da diğer ölçülere 24 daha uygun gibi, evet. Aslında bunun etrafındaki padding kadar vermek daha doğru olur. Fakat 32 bana biraz fazla geldi. Tamam, 32 olarak kalsın. Şimdi buradan gap 32 piksel yazdığımızda butonlarımız ve konteynerı, refresh ettim sayfayı, düzgün bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. İkonlarımızın ebatlarına bakalım. 50'ye 50 demiş. Yine biz de kendimize göre ayarlarız. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Login button bir klasımız var. Login button klasına sahip bu linkin içerisinde bir imaj ve bir tane de span mevcut. Tüm butonlarımız, burada bulunan butonlarımızın yapısı aynı. Bir imaj ve bir de span mevcut. İmajlarımızın login button içerisinde bulunan tüm imajların ebatları için bir CSS kuralı yazacağım. Burada yazdığım şey login button elementine, daha doğrusu klasına sahip elementin içerisinde bulunan boşluk, bu anlama geliyor. Tüm img etiketlerine burada yazdığım kuralı uygula. Width 32 piksel diyelim. Zaten kare olduğu için genişliğini verdiğimde yüksekliği de otomatik olarak 32 piksele gelecektir. Baktığımız zaman zaten burada, şurada üzerine geldiğimde görebiliyorsunuz. 32'ye 32 diye gösteriyor. Facebook yazımız beyaz idi. Apple siyah. Beyaz yine. Google gri. Şimdi bunu ayarlayalım. Login button'ımız var. Yalnız bizim şu login button'ımız Facebook. Bakın CSS class veriyorum. Bu Google. Bu da Apple. Class'larımı verdim. Akılda kalıcı zaten. Şimdi tekrardan login button ile ilgili bir işlem yapacağım. Onu da şu araya yazayım. Login button klasına sahip olan element nokta Facebook diyorum. Bakın bu sefer orada boşluk yok. Şu demek, hem bu klasa hem de bu klasa sahip olan tüm HTML elementlere aşağıdaki kuralı uygula. Yani şurada yazdığım kuralı. Dolayısıyla da ben şunu siliyorum. Tüm butonlarım mavi renkte olmasın. Sadece Facebook klasına sahip login button'ım background'u mavi renkte olsun. Bakalım olmuş mu? Evet, olmuş. O zaman buraya geldiğimizde Google beyaz, Apple'ın da siyah olduğunu görüyoruz. Bunları da şöyle kopyalayalım. Şuraya Google rengimiz beyaz olacak.
Bu da siyah olacak. Neydi? Apple. Bakalım çalışacak mı? Evet. Bunun arka planı beyaz. Google işaretimiz de burada. Apple burada. Apple'ın ve Facebook'un renkleri, yazı renkleri beyaz olacak. Bunu yapmanın birkaç yöntemi var. Şimdi şöyle baktığımızda, burada tasarıma baktığımızda butonlarımın hepsine beyaz renk verip sadece Google'ınkini gri renkte yapsam yeterli olacakmış gibi geliyor bana. Zaten ikisi beyaz, bir tanesi gri. Dolayısıyla buraya color beyaz deyip Google'ın da renk kodunu alalım. Yazısının renk kodu RGB. Bu güzel oldu. 54 demiş. Tamam. RGB'yi de görmüş olacağız. Google'ın background color'ının altına color RGB. Bir RGB var, bir de RGBA var. Bizimki RGBA'ydi. Ne işe yarıyor? Pardon, bunu koy. Parantezi fazla yazdım. 000 dediğimde bu siyah renk olacaktır. Red, green, blue. Üzerine geldiğimizde de zaten açıklamasını yapıyor. İlk değerimiz red, daha sonra green, daha sonra da blue değerini veriyoruz. Ve burada da transparanlığını ya da opasitesini ayarlıyoruz. 0.54'tü. Bakıyorum. Evet 0.54. Yani gri renkte ve transparan şekilde yazılmış tasarımda. Font size'ımız 41 piksel. Bu da 41, bu da 41. Font size'larımız hepsi de aynı olduğu için login button'dan ayarlayabiliriz. Font size 41 piksel diyelim. Biraz büyük olacak gibi ama bakalım. Beğenmezsek değiştiririz. Çok büyük oldu. Yarıya indirebiliriz. Örneğin 24 px ya da piksel yapabiliriz. Böyle daha iyi. Altında da çizgiler yok. Şurada gördüğünüz gibi çizgileri yok. Text decoration ile bunu yok edebilirim. Neden çizgi var? Anchor dediğimiz ahref ile yani link verdiğimiz HTML elementine yazı yazdığımız zaman altına otomatikman çiziyor arkadaşlar. Bakın burada da bir yine link elementimiz var. Hiçbir şey yapmadığımız halde altı çizili olarak geliyor. Karşılaştırdığımız zaman çok yakın bir görüntü elde ettiğimizi söyleyebilirim. Şu kenarları birazcık daha rounded yapabiliriz. Birazcık daha şu boşlukları arttırabiliriz. Böyle de kötü değil. Sağ tarafı tamamlamış oluyoruz böylece arkadaşlar. Bir sonraki videoda da sol tarafı tamamlayacağız. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abonelik ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.